Bir sesin hafızası olur mu? Yazının ulaşamadığı köylerde, kütüphanelerin bulunmadığı dağ eteklerinde. Bir halkın hafızası yüzyıllar boyunca tek bir yerde saklandı. İnsan sesinde. İşte bu Kürt denkbejlik geleneğinin hikayesi. Dengbej kelimesi Kürtçe'de iki köke dayanır. Deng yani ses ve bej yani söyleyen. Dengbej sözün ve sesin taşıyıcısıdır. O yalnızca bir şarkıcı değildir. Yalnızca bir hikaye anlatıcısı da değildir. Dengbej bir toplumun tarihini, aşklarını, savaşlarını ve yaslarını ezbere taşıyan kişidir. Bütün bunları çoğu zaman hiçbir çalgı eşliği olmadan yalnızca kendi sesiyle kuşaktan kuşağa aktarır. Kürt toplumunda yazılı edebiyatın sınırlı kaldığı yüzyıllar boyunca dengbejlik bir hafıza kurumu işlevi gördü. Kışın uzun gecelerinde, köy odalarında ya da aşiret meclislerinde bir araya gelen topluluklar, dengbejlerin sesiyle kendi tarihlerini dinlerdi. Bir savaşın nasıl kaybedildiğini, bir aşkın nasıl yasaklandığını, bir liderin nasıl öldüğünü, hepsi yazılı bir belge olmadan, yalnızca sesle nesilden nesile taşındı. Bu geleneğin en özgün halini aldığı yer, bugünkü Kars, Ağrı, Muş ve Erzurum çevresini kapsayan Serhat bölgesiydi. Burada yetişen Evdale Zeynike, dengbejlik tarihinde bir dönüm noktası kabul edilir. Kimi araştırmacılar onu Kürtlerin Homeros'u olarak tanımlar. Ondan önce ve sonra gelen dengbejlerin çoğu, kılamlarını onun bıraktığı üsluptan, ezgi ve anlatım gücünden beslenerek şekillendirmiştir. Dengbejlerin anlattığı bu uzun anlatı şarkılara kilam denir. Kilamlar genellikle gerçek olaylara dayanır. Bir aşiret çatışması, bir sürgün, bir aşk hikayesi, bir kahramanlık ya da bir trajedi. Geleneksel Kürt müziği tek sesli bir yapıya sahiptir ve ilk dönem dengbejler kılamlarını hiçbir çalgı kullanmadan yalnızca gırtlak gücüyle icra ederdi. Zamanla bazı dengbejler mey gibi üflemeli çalgıları da kullanmaya başladı ama sesin kendisi her zaman asıl taşıyıcı kaldı. İlginç bir ayrıntı. Bir dengbejden bir kılamı anlatması istendiğinde sözleri doğrudan sıralamaz. Önce ezgiyi mırıldanır, sonra sözler kendiliğinden gelir. Çünkü kılam sözden önce bir ezgi olarak hafızada yer eder, sözler daha sonra onu takip eder. Dengbej olmak sadece bir yetenek meselesi değildi. Toplum içinde saygı gören, bilgiyi ve hafızayı taşıyan bir konumdu. Bazı dengbejler aşiret beylerinin divanında, bazıları köyden köye dolaşarak icra ederdi. Her bölgenin kendine has bir icra tarzı vardı. Serhat bölgesinin ezgileri daha hızlı ve dik, Mardin yöresininki daha yavaş, Diyarbakır'ınki ise daha akıcı ve yumuşaktı. Bu gelenek kadın dengbejleri de içeriyordu. Geleneksel olarak kadın icracılara daha çok strambej denilse de, zamanla bazı kadın sanatçılar da doğrudan dengbej sıfatıyla anılmaya başladı. Bu unvanı ilk kez alan kadın sanatçılardan biri Diyarbakır'dan Ayşe Şan'dı. 20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, zorunlu göçler ve sürgünler pek çok dengbeji Anadolu'dan Ermenistan'a, Suriye'ye ve Irak'a savurdu. Ancak bu sürgünlerin beklenmedik bir sonucu oldu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kurulan bir radyo istasyonu, sürgündeki dengbejleri bir araya getirdi. Erivan Radyosu'nda kılam söyleyen sanatçılar sayesinde bu sözlü gelenek ilk kez ses kayıtlarına geçirildi. Böylece dengbejlerin sesi dünyanın dört bir yanına ulaştı. Bugün elimizde bulunan en eski dengbej kayıtlarının önemli bir bölümü Erivan Radyosu'nun arşivlerinden geliyor. 20. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde Kürtçenin kamusal alanda kullanımının çeşitli zamanlarda kısıtlanmasıyla birlikte dengbejlik geleneği de büyük bir kesintiye uğradı. Bazı dengbejler yıllarca sesini yükseltemedi. Kimileri elindeki kayıtları saklamak, hatta toprağa gömmek zorunda kaldı. Buna rağmen gelenek tamamen yok olmadı. Gizlice evlerde, düğünlerde, hafızalarda yaşamaya devam etti.
ve 20. yüzyılın sonlarına doğru modern müziğin de etkisiyle yeni bir görünürlük kazanmaya başladı. Bugün elimizde kalan Denk 5 kayıtlarının çoğu tesadüfen ya da adanmış birkaç araştırmacı ve kurumun çabasıyla kurtarılabildi. Diyarbakır ve çevresindeki bazı belediyeler Denk 5'lerin sesini yaşatmak için özel buluşma mekanları bile açtı. Bu mekanlar hala hayatta olan ustaların yeni nesillerle buluştuğu nadir yerlerden biri oldu. Her bir kayıt aslında kaybolma riski taşımış bir hafıza parçası. Bu, tam da bu serinin var olma sebebi. Bu sesleri korumak ama aynı zamanda onları bugünün kulağına da ulaştırmak. Bir sonraki bölümde bu geleneği taşıyan isimlere yakından bakacağız. Ayşe Şan'dan Shakiro'ya, kendi hayat hikayeleri kadar sarsıcı olan bu seslerin bıraktığı mirasa. Ama şunu unutmayalım, her Denk 5 sesi aslında hala hayatta olan bir hafızadır. Ay feleka me khoyne ye gidî me xapîne me renaydo meydome